Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu güzel çantamızı öreceğiz. Ünlü bir markanın turuncu çantamız. Evet, bu şekilde çantamızın askısının yapılışı da videonun içinde var. Bu güzel askının ve tabanı da bu şekilde yaptım. Tabanının örülüşünün videosu da tabanının örülüşünün anlatılışı da videonun içinde var. Evet, gayet güzel bir çantamız oldu. 230 gram ip gitti çantamıza ve çantamızın elinin uzunluğunun ölçüleri videonun sonunda var. Eğer merak ediyorsanız izleyebilirsiniz o kısmı da. Evet, lütfen YouTube kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bu güzel videolarımın devam edebilmesi için desteklerinizi bekliyorum. Beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri, kanallarımın, sayfalarımın ismi. Oralardan da beğeniler, yorumlar yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde güzel bir çantamız oldu. Evet, şimdi çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamıza tabanını örerek başlayabiliriz. Çantamızı turuncu renkte bir kağıt iple örüyorum. Ve 3.50 milim tığ kullandım. Bu şekilde halkamızı yapıp zincirler oluşturarak örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 20 tane zincir örüp geliyoruz. 20 tane zincir örüp geldik. Şimdi 3 tane de başlangıç yerimiz için zincirimizi çektik. 1, 2, 3. Dördüncü zincirin içine batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada bir tane zincir çektik ve aynı boşluğa batarak yine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani burada iki tane ikili trabzan oldu. Bir zincir çektik, iki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi önümüzdeki zincirlerin hepsine bu şekilde batarak birer tane ikili trabzan yapalım. Son zincire gelene kadar bu şekilde hepsine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve son zincire kadar ikili trabzanlarımızı birer tane yapıp gelelim. Zincirlerimizin hepsine birer tane trabzanımızı yaptık. Bu köşedeki arttırma yerimizi saymadığımız zaman, bu ilk yaptığımız ikili trabzandan saydığımız zaman 18 tane ikili trabzan var burada. Bunları saymadık. Buradan başlıyoruz. 18 tane ikili trabzanımız var. Ve en sonda bir tane zincirimiz kaldı. Tığımıza doladık. Bu sonuncu zincirimize bir tane ikili trabzan yapalım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Şimdi bir tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Ve buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa yine. Üç tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya kadar 18 tane ikili trabzan örüp gelmiştik. Ve sonuncu zincirimize 1-2 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. 3 tane daha ikili trabzan yaptık. Aynı boşluğa. Bir tane zincir çektik ve 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Köşelerimizin oluşması için burada arttırma uygulayacağız. Tığımıza doluyoruz ve bu zincirimizin karşısındaki zincir boşluğunun kanadına batarak yine ikili trabzanlar yapacağız burada. Her zincir için bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine burada kenar kısmına kadar hepsine birer tane ikili trabzan yapalım.
Burada köşemizi döneceğimiz yere tekrar buradaki gibi arttırma yapacağız. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, yine arttırma yerimizden sonra saydığımız zaman 18 tane ikili trabzan yapıp geldik. Ve burada ilk başladığımız zincir boşluğundayız. Tığımıza doladık, yine buradaki zincir boşluğuna batıyoruz. Bu zincir çekerek dönüş yaptığımız yer. İkili trabzan yapıyoruz bir tane. Tığımıza doladık. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada ilk başlamış olduğumuz zincirin en üstündekine, üçüncüsüne batarak bir kaydırmayla sıramızı birleştirdik. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Evet, bu kenarda olduğu gibi 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzandı bu kenar. Bu kenarda diğer karşı gibi 2 tane ikili trabzan, bir zincir, bu zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan olarak dönüşümüzü yaptık. Burada da 3 tane zincirimizi çektik, tığımıza doladık ve önümüzdeki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Şimdi bir zincir, tığımıza doluyoruz. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir tanesini yaptık. Bir tane daha. 2 tane ikili trabzanımız oldu. Burada da alt sırada olduğu gibi artma işlemi buradaki trabzanların artarak ilerlemesiyle devam edecek. Bu kenarımız hep aynı olacak. 2 trabzan ve direkt burada düz trabzanları örmeye başlıyoruz. Arttırmadan sonra. Şimdi altta 2 tane örmüş olduğumuz ikili trabzan vardı. Bunların üstünden başlayarak birer tane ikili trabzanlarımızı oluşturup artışımızı gerçekleştirmiş olduk. Hepsine önümüze gelen bütün trabzanlara birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Diğer kenara gelene kadar. Evet, birer tane ikili trabzanlarımızı yapalım. Bu kenara kadar örüp gelelim. Evet, hepsine yine birer tane ikili trabzanımızı yaptık. Alt sırada 18 tane olan trabzan sıramız bu sırada 22'ye çıktı. İki kenarından da ikişer tane artmış oldu. Şimdi yine arttırma yaptığımız yere kadar geldik. Bir tane zincir çektiğimiz boşluğa kadar. Tığımıza doluyoruz ve bir tane zincir çektiğimiz boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha. 2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Ve aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan, 2. 2 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz. 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerimiz bu şekilde hem bu kenarda hem buradaki kenarımızda ikişer tane artmış olacak. 2 bu kenarda, 2 bu kenarda, yani 4 sıra artmış oluyor toplamda. 4 trabzan artmış oluyor. Evet, köşede dönüş yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi önümüzdeki 3 tane ikili trabzan yapmıştık alt sırada. Bunlara birer tane ikili trabzan yapıyoruz hepsine. Evet, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 3 tane alttaki trabzanların üstüne. Yine buradaki bir tane zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapalım. 1, aynı boşluğa 2. Bir tane zincir çektik.
Yine aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı boşluğa bir tane daha, 2. Artma işlemlerimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi alt sırada 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız vardı. Üst sıraya çıkınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzanımız oldu. Her sırada iki kenardan artış olduğu için 4'er tane trabzanımız artacak bu kenarda da. Bu kenarlarda da 4'er tane trabzanımız artıyor sürekli. Şimdi önümüzdeki trabzanların hepsine birer tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Toplamda 22 tane ikili trabzanımız olacak bu kenarda da. Hepsine birer tane batalım. Diğer kenara gelene kadar toplamda 22 tane ikili trabzanımızı yapıp geliyoruz. Evet, 22 tane ikili trabzanımızı yapıp geldik yine. Şimdi bu bir zincir çektiğimiz köşedeyiz. Tığımıza doluyoruz ve buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan. Tekrar doladık. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Bir tane zincir. Ve aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık. Aynı zincir boşluğuna. Şimdi yine sıramızın başına kadar geldik. Burada önümüzde bir tane daha trabzan var. Bunu da örelim. İkili trabzan yapıyoruz. Ve zincir çektiğimiz yere kadar geldik. Zincirimizin üçüncüsünden yine batıyoruz. Ve buraya bir kaydırmayla sıramızı birleştiriyoruz. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Evet, bu kenarımıza da bakalım. Artma işlemimizi yaptık. Alt sırada 1, 2, 3 tane olan ikili trabzanımız. Bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye çıktı. Zincirle beraber zinciri de saydık. Her sırada 4'er tane artıyor. Hem bu kenarlarda hem bu kenarlarda. Hepsinde bu köşede 2'şer tane artış yapmış oluyoruz. Tığımıza doluyoruz. Ve önümüzdeki trabzandan başlayarak birer tane ikili trabzan yapalım. Buraya zincir boşluğuna gelene kadar. Şöyle zincirle beraber 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Zincir boşluğunun içine 2 tane daha ikili trabzan yapalım. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve aynı zincir boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Köşelerimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Orta kesimde 4 tane daha trabzan artmış olacak bu sırada. Yan kesimlerde de 4 tane trabzan artmış olacak. Şimdi buradan başlıyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesine batarak trabzanlarımızı yapalım. Hepsine birer tane ikili trabzan yapacağız. Alt sırada 22 tane ikili trabzanımız vardı. Bu sırada 26 tane ikili trabzanımız olacak. Her sırada 4 tane artıyor. Evet, diğer kenara kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, 26 tane ikili trabzanımızı yaptık. Sıranın sonuna kadar yine arttırma yaptığımız yere kadar geldik. Tığımızı doladık ve buradaki zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çektik. Ve yine aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Şimdi bu önümüze gelen trabzanların hepsine birer tane ikili trabzan yapıyoruz.
Diğer zincir boşluğuna gelene kadar hepsine birer tane ikili trabzanımızı yapalım. Buradaki zincir boşluğumuzun içine yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Burada da alt sırada 3 tane olan trabzanımız üst sırada 7 taneye çıkmıştı. Şimdiki sırada da 11 tane ikili trabzanımız oldu. Sürekli 4'er tane artacak. Bu kenarımızda da, bu kenarımızda da, burada da, bütün kenarlarımızda 4'er tane artış olacak. Evet, bu şekilde tabanımızın ölçüsünün ne kadar olmasını istiyorsak tabanımızı bu köşelerde arttırma işlemi uygulayarak istediğimiz boyuta gelene kadar arttırıp gelelim. Evet, ben istediğim uzunluğa ulaşana kadar arttırıp geldim. Arttırdıktan sonra bu kenarımızda 34 tane trabzanımız var. Buradaki arttırmaları da saydım. Hepsini beraber saydım. 34 tane trabzanımız var. Bu kenarda da aynı şekilde 34 trabzanımız var. Bu kenarda 15 tane trabzanımız var. Yine arttırma yaptıklarımızı da saydım. 15 trabzan. Bu kenarımızda da 15 tane trabzanımız var. Ortada zincir çektiğimiz yer bu şekilde. Burasıydı. Zincirlerimizin hem sağından hem solundan arttırma yaptık. Aynı sayıda hem bu tarafında hem bu tarafında arttırmalarımızı yaptık. Ve 4'er tane her sırada trabzanlarımız arttı. Burada da 4 tane arttı. Burada da 4 tane arttı. Her sıramızda 4'er tane arttırdık. Şöyle tekrar birleştirme yerini göstereyim. 3 tane zincir çekiyorduk. Yine bu zincirimizin üstündekine, üçüncüsüne batarak kaydırmamızı yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Ve tabanımız örmesi bitmişti. Bu arada kaç santim olduğunu da size söyleyeyim ben. Şöyle tabanımızın uzunluğu 24 santim. 24 santim. Tabanımızın eni de şu şekilde 12 santim. 12 santim tabanımızın da eni, boyu. Benim için bu ölçü yeterli ama siz daha küçük de yapabilirsiniz. Eğer daha büyük isterseniz 1-2 sıra daha aynı şekilde arttırarak devam edebilirsiniz. Çok seyrek gelirse ikili trabzan aynı mantıkla sık iğne yaparak da tabanımızı oluşturabiliriz. Siz isterseniz sık iğne olarak da örebilirsiniz. Aynı şekilde arttırırsınız köşelerini. 3 tane zincirimizi çektikten sonra evet, ipimizi doluyoruz. Ve bu çekmiş olduğumuz zinciri atlıyoruz ve diğer trabzanımızın, ikili trabzanımızın bu şekilde arkadan gövdesinden tutturuyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Diğer sıradaki trabzanın da yine aynı şekilde böyle gövdesinden tutturuyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bütün trabzanlarımıza bu şekilde arka kısmından trabzanlarımızı tutturarak ikili trabzan yapıyoruz. Evet, köşeye kadar yapalım. Köşeyi de anlatayım size. Hepsi sadece trabzanlara batacağız. Başka bir işlem yapmayacağız. Trabzanlardan bu şekilde alarak köşede de aynı şekilde trabzanımıza battık. İkili trabzan, zincir boşluğunu geçtik ve yanındaki buradaki trabzana batıyoruz. İkili trabzan. Bu şekilde gövdelerinden tutturarak bütün ikili trabzanların hepsine birer tane ikili trabzan yapıp sıranın başına kadar örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca anlattığım şekilde trabzanlarımızın
gövdesinden tutturarak birer tane hepsine ikili trabzan yaptık. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Şöyle tersi de. Evet. Şimdi sıranın sonuna kadar örerek geldik. Şu anda 97 tane ikili trabzanımız var. Sonda bir tane trabzanımız kaldı. Bununla beraber 98 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi burada en sonda da bu alttaki zincirimizin de gövdesinden aldıralım ve ikili trabzan yapalım buna da. Şimdi buradaki zincirimizin yine en üstündekine, üçüncüsüne batarak bir tane kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz yine. Toplamda bu zincire battığımız trabzanla beraber 99 tane ikili trabzanımız oldu. Sonra modelimizi kurarken 3'ün katlarından oluşan bir model uygulayacağız. Onun için 3'ün katlarında olmalı bu sayı. Eğer siz de daha büyük ya da daha küçük yapacaksanız tabanını, buradaki trabzanlarımızın sayısı 3'ün katlarından oluşmalı. Evet, doluyoruz tığımıza ve şimdi burada önümüzdeki trabzanın tepesinden batarak hepsine birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde normal ikili trabzan olarak öreceğiz. Hepsini böyle batıyoruz. Normal ikili trabzan. Bir sıra boyunca hepsine birer tane ikili trabzanımızı yapalım. Bu zincirimizi de sayıyoruz. Bu zincirle beraber 99 tane ikili trabzanımızı örüp geliyoruz. Evet, 99 tane ikili trabzanımızı örüp geldik. Modelimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Burada yine 3. zincirimizin üçüncüsüne, en üstündekine batarak bir kaydırmamızı yapalım. 1 2 3 tane zincirimizi çektik ve hemen önümüzdeki trabzana batıyoruz ve bir ikili trabzan yapıyoruz buraya. 2 tane ikili trabzanımız olmuş oldu zincirle beraber. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanı atlıyoruz. Diğer trabzana ikili trabzan yapacağız. Bunu atladık. Diğerine bir tane ikili trabzan. Tığımızı doladık ve önümüzdeki trabzana hemen yanındaki trabzana batarak bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine önümüzdeki trabzana atlıyoruz. Bu trabzana batmayacağız. Diğer trabzana batıyoruz. İkili trabzan. Hemen ikili trabzanı yaptığımız trabzanın yanındaki trabzana bir tane daha ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyoruz. Önümüzdeki trabzanı atladık. Diğerine ikili trabzan. Ve hemen yanındakine yine ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. 2 tane ikili trabzan. Evet, aralarda bir tane boşluk kalıyor. Ve birer tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde modelimizin yapılışı. Anlattığım şekilde sıramızın başına kadar modelimizi uygulayıp gelelim. Evet, modelimizi bir sıra boyunca uygulayıp geldik. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde modelimiz. Farklı hiçbir işlemimiz yok başka. Şimdi burada yine önümüzde bir tane trabzanımız kaldı. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve yine buradaki 3 tane ilk başta çekmiş olduğumuz zincirin üçüncüsüne batarak kaydırmayla sıramızı birleştirdik. Bir zincir çektik. Ve aynı kaydırma yaptığımız yere zincirimizin üçüncüsüne, yani aynı boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesine bir sık iğne.
Buradaki zincir yaptığımız yere, bu boşluğa da bir sık iğne. Önümüzdeki 2 tane trabzanın tepesine birer tane sık iğne. Önümüzdeki zincir boşluğuna bir sık iğne. Trabzanlara birer tane sık iğne. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Zincir boşluğuna bir sık iğne, trabzanların tepesine birer tane sık iğne olarak, yani toplamda bir model için 1 2 3 sık iğne, 1 2 3 sık iğne örüp geleceğiz sıranın başına kadar. Anlattığım şekilde sık iğnelerimizi örüp gelelim. Bir sıra boyunca sık iğnelerimizi örüp geldik. Yine bu sıramızda da 99 tane sık iğnesi var. Modelimizi kurarken 99 sık iğneye ihtiyacımız var. Yani 3'ün katlarından oluşan bir sayı olması lazım. Buradaki en son boşluğumuza da bir sık iğnemizi yaptık. Ve birinci sık iğnenin tepesinden batarak şu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincir, 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi model sırasındayız. Zincirimizi çektikten sonra bir yanındaki aynı bu trabzanın üstüne denk gelen sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Ve önümüzdeki sık iğneye de yine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı bir tane zincir çekelim şimdi. Aynı bu alttaki trabzanların üstüne denk gelen yerlere trabzanlarımızı yaptık. Bir tane zincir çektik. Bir sık iğne atladık. Diğerine ikili trabzan. Ve önümüzdekine ikili trabzan. Yine bir tane zincir çekiyoruz ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer ikisine birer tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde. Buradaki zincirimiz de bir trabzan sayılıyor şu şekilde yani. Evet, modelimiz bu şekilde yapılıyor. Aynı modeli uygulayacağız. Çantamızın uzunluğu ne kadar olsun istiyorsak bu modelimizi bir sıra trabzan sırası, buradaki gibi bir sıra sık iğne sırası. Bunun üstüne şimdi bir sıra yine sık iğne yapacağız buradaki gibi. Daha sonra üstüne buradaki modelimizi uygulayacağız. Bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne sırası olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar çantamızı büyüteceğiz. Evet, bu şekilde tabanımız, yandan görülüşü. Evet, modelimizi uygulayalım. İstediğimiz yüksekliğe ulaşana kadar örüp gelelim. Evet, modelimizi örüp geldim ben. Şu şekilde trabzan sırasından saydığımız zaman şu ilk yaptığımız model sırasından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sıra modelimizi uygulayıp geldik. Bir sıra trabzan sırası, bir sıra sık iğne sırası olacak şekilde 11 sıra tamamlayıp geldik. Şöyle santim olarak da ördüğümüz zaman şöyle çantamızın eni 29 santim oluyor. Bir de bittiğinde tekrar ölçebiliriz. Yani yüksekliği de şöyle tabandan ölçtüğümüz zaman 26 santim olana kadar örüp gelmişim. Ama siz daha uzun ya da daha kısa isterseniz boyunu daha uzun ya da daha kısa örebilirsiniz. Ben bu şekilde yeterli buldum. Evet, yine sık iğne sıramızı yapıp geldik. Ve kaydırmamızı yapıp bir tane zincirimizi çektik. Ve zincir çektiğimiz aynı sık iğnenin tepesine yine sık iğne yapacağız. Bir sıra daha sık iğne yapıyoruz yani burada. Normalde bir sıra sık iğne yaptıktan sonra modelimizi uyguluyorduk. Ama bu sırada sık iğne sırasının üstüne bir sıra daha sık iğne öreceğiz. Yani burada 2 sıra sık iğnemiz olmuş olacak bununla beraber. Sık iğnemizi buraya kadar örüp gelelim. Bir sıra boyunca sık iğnemizi ördük.
Yine burada sıra başımıza geldik. Ve burada birinci sık iğnemize batarak yine bu şekilde bir kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çektik tekrar. Ve önümüzdeki sık iğneden başlayarak bu şekilde hepsine birer tane kaydırma yapıyoruz. Tığımızı geçirdik, ipimizi doladık ve bu ipimizi aynı ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde kaydırma yapacağız bir sıra boyunca bütün sık iğnelerimize. Evet, bu şekilde kaydırmalarımızı yapıp gelelim bir sıra boyunca sıra başına kadar örüp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca kaydırmamızı yapıp geldim. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve bu ucumuzu buradan çıkaralım. Ve burada birinci yapmış olduğumuz kaydırmanın altından tığımızı şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle geçirelim. Ve bu ipimizi çantamızın içine doğru çektik. Şu elimizle düzeltelim. Şimdi de yine burada en son ilmeğimizi çıkardığımız yerden şu şekilde arkadan tığımızı takalım. Ve bu ilmeğimizi şu şekilde çekiyoruz. Ve böylelikle burada da bir kaydırma oluşturmuş olduk. Şimdi bu ipimizi çantamızın iç yüzüne doğru çekelim. Şu arkadaki sık iğnelerin kanatlarından battık. Ve ipimizi içe doğru çekiyoruz. Evet, bu şekilde burada da bir tane kaydırmamız oluşmuş oldu. Şimdi bu ipimizi burada kaybedeceğiz ucumuzu. Şöyle ilmeğimizin birinden tığımızı taktık. Burada ipimizi şu şekilde bir düğümleyelim. Ve bu ucumuzu burada ilmeklerin içinden geçirerek içe doğru bir miktar yürüttükten sonra altından sık iğnelerin fazla gelirse ucunu yine kesebiliriz. Evet, bu şekilde çantamızın örülüşü bitti. En son yaptığımız kaydırma sırasıyla ve beraber. Şimdi çantamıza 2 tane sap öreceğim. Şöyle küçük bir sap öreceğim ben elde tutmak için. Ama siz isterseniz çapraz askı isterseniz çapraz asılacak bir sap örebilirsiniz. Ya da omuzunuza asacaksanız ona göre uzun bir askı da örebilirsiniz. Ben böyle kısa bir askı öreceğim şimdi. Askımızın bir tanesini öreyim. Diğerini nasıl ördüğümü size anlatayım. Bu şekilde ben askısının birini örüp geldim. Şimdi ikinciyi beraber örelim. Şöyle bir tane halka oluşturuyoruz ve bir tane ilmek çıkarıyoruz buraya. Ve bu şekilde çantamızı tam yanlarından ayarladığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 ile 6.'nın arasından ilmekler yaparak iki karşılıklı denk gelmesine dikkat edin. Şuradan batarak ilmeklerimizi oluşturmaya başlayalım, askımızı örmeye. Şu şekilde tığımızı geçirdik. Bu ön sırada kaydırma yapmıştık. Bu kaydırmalara batmıyoruz. Bu arka sıradaki sık iğnelerin iki kanatlarına batıyoruz. Ve ilmeğimizi geçirdik. Bu şekilde uzatıyoruz bir ilmek. Şimdi yanındaki sık iğneden yine bu şekilde bir ilmek çıkarıp içinden geçirdik. Bir ilmek daha. Yine önümüzdeki sık iğnenin kanatlarından battık. Bir ilmek daha oluşturduk. Aynı diğer karşıda olduğu gibi bu şekilde üçer tane yan yana ilmekler çıkarıyoruz. 1, 2, 3 tane çıkardık. Devam ediyoruz. Önümüzdeki sık iğneden bir ilmek daha 4. Diğer sık iğneden bir ilmek daha 5. Diğer sık iğneden bir ilmek daha 6 tane ilmeğimiz oldu tığımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bu 6 tane ilmeğin 1, 2, 3 tanesini şimdi bu şekilde öreceğiz. Ve 3 tanesi tığımızda kaldı ve bunun bir ilmeği tığımızda. Şimdi bu ilmeğe 3 tane zincir yapıyoruz. Burada. 1. Bunlar tığımızda duruyor. 2. 3. Evet, 3 tane zincirimizi yaptık ve diğer 3 ilmeğin içinden zincirimizin ilmeğini geçirdik. Şimdi burada bir tane kaydırma yapıp yine ilmeğimizi uzattık. Yine 6 tane ilmeğe ihtiyacımız var. 1 zincir boşluğundan bir ilmek çıkardık. İçinden geçirdik. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var. 6. ilmeğimizi burada yapmış olduğumuz modelin üstündeki ilmekten alıyoruz. Burada üstteki ilmekten alıyoruz. 6 tane ilmeğimiz oldu bununla beraber. Ve yine 3 tanesini öreceğiz. Bu şekilde tığımıza doladık. 3 tanesini ördük. Ve bu ortada 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik. Tığımızdaki diğer 3 tane ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ve bir kaydırmayla ilmeğimizi genişlettik. Şimdi buradaki zincir boşluğuna batalım. Yine bu şekilde kaydırmayla, yani bir zincir çekerek ilmek çıkardık. Tekrar aynı boşluğa, tekrar aynı boşluğa. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi çıkardık. 6. ilmeğimizi yine buradaki modelimizin üstündeki ilmekten alıyoruz. 6 tane ilmeğimiz oldu. Ve bu 6 ilmeğin ilk 3'ünü örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve geriye kalan 3 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Bitene kadar 3 4 5 tane ilmek çıkardık. 6.'yı buradakinin tepesinden çıkarıyoruz. 3'ünü örüyoruz. 3 zincir. Ve diğer üçünün içinden geçirdik ve bir zincirle sabitledik ve aynı modeli, buradaki modelimiz bu alt sıradakiyle beraber 1 2 3 4 diye sayınca 20 tane olana kadar örüyoruz. 20. modelimizi de buraya ekleyeceğiz. Şimdi 20 tane aynı modelimizi uygulayıp gelelim. 20 tane modelimizi uygulayıp geldik. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. modelimiz. Şimdi birleştireceğiz 20. modelimizde. Santim olarak da ölçecek olursam şöyle ölçtüğümüz zaman 30 santim askımızın uzunluğu oldu. Siz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Ya da çapraz askı olarak da örebilirsiniz. Ama bu model bu şekilde kıvrılarak devam ettiği için çapraz askı örecekseniz başka askı modeli uygularsınız. Ya da hazır bir askı kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde yine 6 tane ilmeğimizi tığımıza geçirdik. Ve burada tam eşitlediğimiz zaman yanlardan 1, 2, 3, 4, 5. 5.'nin üstüne bu askımızı yaparak 5.'nin üstüne başlamıştık. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5.'ye denk gelmiyor. Burası yarım kaldığı için modelin. 5.'nin bir yanından olacak şekilde şimdi şöyle ayarlayalım. 6 tane ilmeğimizi çıkarmıştık. Yine şu şekilde 3 tanesini örelim. Ve buraya bir zincirle bunu sabitliyoruz. Bu şekilde tığımızı ilmeklerimizden çıkardık. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5.'nin
Hemen bu yanındakinin üstüne denk gelen sık iğnelerden tığımızı takalım. Ve bu ilmeğimizi tutturarak buradan yukarı doğru çektik. Üç tane zincir yapacağım şimdi burada. 1 2 3 tane zincirimizi yaptığımızda tığımızı çıkardık ve buradaki 3 tane ilmeğimizi yine tığımıza takıyoruz. 1-2 tane sık iğnemizi atladık. 3. sık iğneden ilmeğimizi takalım yine. Ve burada ilmeklerimizin hepsini bir seferde çıkarıyoruz. Ve bir tane zincirle buraya sabitliyoruz. Bu şekilde oldu birleştirme yerimiz. Burada ipimizi kesiyoruz. Ve bu ucumuzu çıkardık. Şurada hemen altındaki aynı battığımız sık iğneden içinden arkaya doğru çekelim bu ipimizi de. Bu şekilde birleştirme yerimiz. Başlangıç yerimiz de bu şekildeydi. Şimdi çantamızın iç yüzünde bu uçlarını gizleyeceğiz. Burada bir tane düğüm atalım bu şekilde ilmeğimizin bir yerinden. Ve burada ilmeklerin altından geçirerek bu şekilde sık iğnelerin iç yüzünden ipimizi geçirerek çantamızın iç yüzünde sık iğnelerin tek kanadından tutturuyoruz. İçte görünen. Ve ipimizi kaybediyoruz. Bu şekilde biraz daha sık iğnelerin altından ipimizi yürütelim. Burada da aynı şekilde zaten düğümle başlamıştık. Bu tarafa doğru yine sık iğnelerin altından ipimizi yürüterek içinden kaybedelim. Kart ipli ördüğüm çantaları ben ütülüyorum. Şimdi çantamızı ütüleyelim ve bitmiş haliyle görüşelim. Evet, çantamızın örülüşü bitti ve ütüleyip geldim ben. Bu şekilde gayet güzel bir çantamız oldu. Siz çapraz askıda takabilirsiniz. İsterseniz ağız kısmına çıt çıt dikebilirsiniz ya da kapak yapabilirsiniz. Astarlayıp fermuar dikebilirsiniz. Şimdi kaç santim olmuş? Bittikten sonra da ölçülerini verelim. Çantamızın eninin ölçüsü bittikten sonra 28 santim oldu. Şöyle tabandan uzunluğunu ölçtüğümüz zaman da 27 santim uzunluğumuz oldu. Askı boyumuz 30 santimdi. Daha önce söylemiştik. Evet, 230 gram ip yeterli oldu çantamıza. Bu şekilde gayet güzel bir çantamız oldu. Şöyle göstereyim. Evet, taban kısmını bu şekilde örmüştük. Gayet hoş bir çantamız oldu. Ve tariflerimin de devam edebilmesi için yorumlarınızı, beğenilerinizi yapmayı unutmayın. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.